Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için kolay motifli tığ işi bir yelek yaptım arkadaşlar. Yandan bağlamalı bir yelek yaptım. Bakın bu şekilde. Çok güzel modelli ve çok da kolay. Bugün bu yelek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ön bölüm için 4 motif yapıyorum. Arka bölüm için 4 motif yapıyorum. Birleştiriyorum. Bu yelek örgüsünü yapıyorum arkadaşlar. Yan bölümlerinde bakın fırfır bölümü yaptım. Çok güzel oldu. Örgünün ters tarafının görüntüsü bu şekilde. Ben bugün bu yelek anlatımını 1 yaş çocuk için yapıyorum. Genişliğini ölçüyorum bakın. 27 santimetre genişlik var. Siz bunu yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 2, 3, 4 yaş her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Yetişkinler için de uygun bir model. Kol altında bakın bu şekilde ip kordonlar yaptım. Bağlamalı kullandım. Kullanışlı bir model arkadaşlar. Siz bu yelek örgüsünü daha küçük yapmak istiyorsanız bu motifleri yaparken benim yaptığımdan bir sıra eksik yaparsanız daha küçük ölçüde yelek olur arkadaşlar. Daha büyük çocuklar için yapmak istiyorsanız bu her motifi benim yaptığımdan bir sıra fazla yaparsanız daha büyük 2-3 yaş arası çocuklarınız için olur. Yetişkinler için yapmak istiyorsanız bir yeleğine kazağına ölçerek motif yerleştirme yaparak bu yelek örgüsünü yapabilirsiniz. İplik olarak bakın beyaz renkli iplik kullandım. Sarı renkli iplik kullandım. Bu renk iplikleri kullandım. Ben bugün bu renk iplikleri kullandım. Bu yelek örgüsünü yaptım. Siz tercihinize göre her marka iplik ve renkleri kullanarak bu yelek örgüsünü yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor arkadaşlar. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığlarla yaparsanız çok daha güzel olur. Yaka bölümü de çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bebeği giydirip çıkarması kolay. İpliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay yelek örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın şu şekilde ipliği tutuyorum. Parmağımın üzerine doladım. Parmağımın üzerinde olan bu halka oldu bakın. Buna tığ takıyorum. İplik aldım. Çektim. Bu halkayı parmağımdan çıkarıyorum. Zincir yaptım. Sağlamlaştırdım. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Sihirli halka içine 16 trabzan yapıyorum. ...16 trabzan yaptım. İplik ucunu çekiyorum. Bakın şu şekilde yavaş çekiyorum. Bakın hiç boşluk oluşmadı burada. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İplik ucunu şu şekilde tutuyorum. İpliği kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Orta bölümünü yaptık. Sarı renkli iplik ile devam ediyorum. Herhangi bir ilmekten başlayabilirsiniz. Bakın şu ilmekten başlıyorum. İlmek yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine bakın şu şekilde trabzan yapıyor gibi yaptım. İlmeği çekiyorum. Tığ üzerinde 2 ilmek var. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmeğe tığ takıyorum.
iplik aldım. Tığ üzerinde 4 ilmek var. İkisini içinden çekiyorum. 3 ilmek kaldı bakın. Üçünü birlikte çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. İkinci ilmeğe de aynı şekilde model yapıyorum. Elimi takip ederseniz daha iyi anlaşılır. Bir zincir yapıyorum arada. Tekrar model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Model yapıyorum yine. Bir zincir yapıyorum. Model yapmaya devam ediyorum. Bakın bu şekilde modeller oluyor. 16 model olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Bir zincir yapıyorum. İlk yaptığım model ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 model oldu. Şimdi yeşil renkli iplik ile 3. sıraya devam ediyorum. Yine herhangi bir ilmekten başlayabiliriz. Bakın bu model ortasında yaptığım boşluklar var. Bir zincir yaptım. Bundan bir ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu modellerin aynısını yapacağız arkadaşlar. Bakın aynı modeli yapıyorum. Bu ilk başta yaptığım 2 zincirde bir trabzan oluyor. 3 trabzanlı modelleri yapıyoruz. Birlikte yapıyorum bakın. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada arada 2 zincir yapıyoruz. 2 model ortasına yine model yapıyorum. İki zincir yapıyorum. 2 model ortasına model yapıyorum. İki zincir yapıyorum. 2 model ortasına model yapıyorum. İplik ucunu da içinde tutuyorum bakın, kaybediyoruz. Arada 2 zincir yapıyoruz bu sırada. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. 2 zincir yapıyorum. İlk yaptığım model ile bakın bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Üçüncü sırayı bitirdik. Bakın ilk sırada trabzan yaptım. İkinci ve üçüncü sırada modeller yaptım. İkinci sırada arada bir zincir yaptım. Üçüncü sırada arada 2 zincir yaptım. Buraya kadar bakın yuvarlak bir motif elde ettik. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sıradan itibaren artık bu yuvarlak motifi kare motif, 4 köşesi olan bir motif yapacağız. Beyaz renkli iplik ile devam ediyorum. Herhangi bir model ortasından şu şekilde bir ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Köşeleri 4 köşe yapacağız. Köşeleri üçlü trabzan yapacağız. Arada yaptığım modelleri ikili trabzan yapıyorum. Bu ilk başta yaptığım üst zincirde bir üçlü trabzan oluyor. Bakın tığ üzerine bir defa iplik alıyorum. Aynı zincir üzerine 2 üçlü trabzan yapıyorum. 3 defa da çıkarıyorum bakın.
2 üçlü trabzan yaptım. 3 zincirle birlikte 3 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu iki model ortasına 3 trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkardığım trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sadece bu köşelerde üçlü trabzan yapıyoruz. Diğerleri modelleri ikili trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasına 3 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın 3. trabzan grubunu yapıyoruz. 3 trabzan yapıyorum. Köşeden sonra bakın 1 2 3 yere trabzan yaptım. Üçlü trabzanlar yaptım. Üçlü gruplar halinde bakın. Tekrar tığ üzerine bakın bir defa iplik alıyorum. Bu model arasına üçlü trabzan yapıyorum. 3 üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 3 üçlü trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. 2 zincir yaptım. 1, 2, 3. Üçlü trabzan yaptım. Bakın diğer köşeyi de yaptık. Bu ilk başta yaptığımız bir köşenin yarısı arkadaşlar. Sıra sonunda bunu tamamlayacağız. 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan görüntüsü olacak. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu model ortasına 3 trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç tane bakın üçlü modelden yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Üçüncü köşeyi yapıyoruz. 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın buraya da 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzan yapıyorum grup halinde, bakın normal trabzan yapıyorum bunları. Üç yerde 3 trabzan yapıyoruz. Köşelerde 3 üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç grup yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Dördüncü köşeyi yapıyoruz arkadaşlar. 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu köşeyi de yaptım. Bu 3 yere 3 tane trabzan yapıyorum.
Bakın bu model başladığımız köşeye geldik. İlk başta üçlü trabzan yaptım. 3 tane tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Sıra başında yaptığım 3 zincirin bakın 3. zincire tığ takıyorum. İplik aldım. Hepsini içinden bir defa da çekiyorum. Son köşeyi yaptık. Beyaz renkli ipliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, yuvarlak motifi kare motif yaptık bu sırada. 4 köşe oluştu bak. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 köşe oluşturduk. Şimdi sarı renkli iplik ile devam ediyorum. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Bakın bu köşeden başlıyorum. İlmek yaptım. 3 zincir yapıyorum. Bu köşeye 2 trabzan yapıyorum. Artık köşeleri de trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan yapmıyorum. Bakın sıra başında yaptığım 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. Burası köşe olacak arkadaşlar. Köşenin devamında sıra sonunda 3 trabzan yapacağız. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Boşluklara 3 trabzan yapıyoruz. Bakın köşeye geldim. Bu köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Bakın köşeden sonra 1, 2, 3, 4 yerde 3 trabzan yaptık. Boşluklara yine 3 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Diğer boşluklara 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Son köşedeyim arkadaşlar. Bakın sıra başında 3 trabzan yaptık. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada 3 zincir yaptım. 3. zincire tığ takıyorum. İlmek aldım. Hepsini içinden çekiyorum. İpliği kesiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Beyaz renkli iplik ile devam ediyorum tekrar. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. İlmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan yaptım. 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşeye kadar tamamladım. Bu köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Üç trabzan yapıyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın son köşeyi de 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Zincir ilmeğine tığ taktım. Hepsini birlikte çekiyorum. İpliği kesiyorum. Bakın motif örgüsünün birini bitirdim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Aynı motiften bir tane daha hazırlayalım. Ben hazırladım. Bakın diğer motif örgüsünde hazırladım. 1, 2, 3 kenarını yaptım. Son kenarı yapmadım. Son kenarı bu motif ile birleştireceğiz. En son bakın buraya köşeye 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Diğer motifin köşe zinciri var bakın burada. İplik alıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Diğer motif ile bakın şu boşluğa tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Diğer motif ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Diğer motif ile ilmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşeye geldim. Bu köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer köşe ile bakın şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sıra başında yaptığım 3 zincirin şu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, iki motifi birleştirdik. Görüntü bu şekilde oldu. Üçüncü motifi de hazırladım. Bakın yine aynı şekilde bir kenarı yapmadım. Bu kenarı da burası ile birleştireceğiz. Bakın köşeye 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Bakın şu köşeye tığ takıyorum. İlmek aldım, çıkardım. Bir zincir yapıyorum. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. Motif ile birleştiriyorum. Bakın şöyle düzgün gelmesine dikkat edelim arkadaşlar. Şu şekilde birleştiriyoruz. 3 trabzan yapıyorum. Diğer motif ile ilmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşeye geldim yine. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum.
Bakın bu iki köşeyi birleştirdiğim bir ilmek var. Şu ilmek ile birleştireceğiz. Bir zincir yapıyorum. Sıra başında yaptığım 3 zincir ilmeği ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın 3 köşeyi burada birleştirdik. Dördüncü motifi de hazırladım. Bakın bu şekilde dördüncü motifin iki kenarını boş bıraktım. Bakın bunu da şu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Bir kenarı burası ile birleşiyor. Bir kenarı bu motif ile birleşiyor. Köşeye yine 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Bu köşe ile birleştiriyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Motif ile ilmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşeyi yapıyorum. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Burada 3 köşeyi birleştirdiğim bir ilmek oluştu. Bakın burada. Bu ilmek ile birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bakın diğer motif ile bakın şu şekilde yerleştirerek bakarsanız daha iyi anlaşılır. Burası ile birleştireceğiz. Şuraya tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın 4 köşeyi birleştirdik arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Köşeye kadar birleştirmeyi tamamladım. Bu köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer köşe ile birleştiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sıra başında yaptığım 3 zincir ilmeği ile ilmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar 4 motifi birleştirdik. Bu şekilde oldu. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bunun çevresinden bir sıra bu 3 trabzan yaptığımız gibi yapıyoruz. Beyaz renkli iplik ile devam ediyorum. Bakın bu köşeden başlıyorum. İlmek yaptım, sağlamlaştırdım. 2 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bu sıra başında yaptığım 2 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Motif yaptığımız gibi yapıyoruz, yine üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bütün boşluklara 3 trabzan yapıyorum.
Bakın bu köşelere geldim arkadaşlar. İki köşeyi birleştirdiğim yer. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşelere 3 trabzan yaptım. Diğerlerine devam ediyorum. Köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar bakın tamamladım. Bu köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Aynı bir motif yapıyor gibi daha büyük bir motif oluşturuyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Buraya da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar tamamladım. Bakın köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Devam etmiyorum arkadaşlar. Bakın 3 kenarından yaptım. 4. kenarı yaka ayrımı için bıraktım. Burada yaka ayrımı yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç yerde bakın 3 trabzan yaptım. Buraya bir trabzan yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu sıra başında yaptığım zincirle birlikte 3 trabzan olacak. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonunda 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu 3 trabzan atlıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada 3 zincir yaptığım bir zincir var. Bu zincire trabzan yapıyorum. Son zincir üzerindeki bulunan ilmeğe trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincirde bir trabzan. 2 trabzan yaptım. 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın 3 trabzan atlıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonunda bakın 3. zincire bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 zincir yapıp örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Birkaç sıra bu şekilde devam edelim. Yaka bölümü yapacağım ölçü için tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Genişliğini ölçüyorum. 5 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. 7 santimetre yaka yüksekliği var.
benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz daha küçük bebek için yapıyorsanız bunu 1-2 sıra eksik veya 1-2 sıra fazla yapabilirsiniz tercihinize göre arkadaşlar. Şimdi diğer yaka bölümünü yapalım. Bakın buraya bunun aynısını yapacağız. Nereden başlayacağıma bakıyorum. Bakın buradan sayıyorum. Şu orta noktadan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 motif sonra boşluğa trabzan yaptım. Buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu boşluktan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu boşluğa bakın. 3 trabzan yapıyorum. Boşluğa 3 trabzan yaptım. 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Sıra sonunda bakın burada 3 zincir yaptım. Bu 3. zincire trabzan yapıyorum. Bakın iki tarafın aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Burada da bakın sıra başında boşluk var. Sıra sonunda boşluk var. Ortada 1, 2, 3 yerde 3 trabzan yaptım. Bakın bu da aynı oldu. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bakın burası yaka boşluğu olacak arkadaşlar. Bu yaka örgüsünü kaç sıra yaptıysanız bunu da aynı şekilde tamamlayalım. Yaka örgüsünü tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. İpliği kestim. Bakın bu yaka örgüsünde 9 sıra yaptım. Bunu da 9 sıra yaptım. Ön bölüm örgüsünü bitirdim. Bakın bu şekilde oldu. Arka bölümü yapacağız arkadaşlar. Arka bölümü yine 4 motif yapıyoruz, birleştiriyoruz. Bakın ben hazırladım arka bölümü de. 4 motif yaptım, birleştirdim. Çevresinden bir sıra 3 trabzan yaptım. Model sırasını yaptım. 4 kenarında yaptım arkadaşlar. Bakın bunda 3 kenarı yaptık. 4. kenarda yaka örgüsü yaptım. Bu arka bölümde 4 kenarında yaptım. En son bakın bu köşeye 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buradaki zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Arka bölüm örgüsüne bu 3 trabzan model olarak devam ediyorum bakın. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bakın sıra başında yaptığım bu 3 zincirde bir trabzan oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu boşluğa da 3 trabzan yapıyorum. Bakın bir sıra yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Boşluklara yine 3 trabzan yapıyorum. Bir sonraki sırada bakın buraya 3 trabzan yapacağız. Arka bölüm örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu sırayı tekrarlayacağız. Ön bölümü siz kaç sıra yaptıysanız bu yaka örgüsünü arka bölümü bir sıra eksik yapacağız. Bu sarı renk iplik ile yaptığımız sıradan sonra sayarsanız daha kolay sayılır arkadaşlar. Arka bölüm örgüsünü tamamlayalım. Arka bölüm örgüsünü tamamladım. Bakın bu sarı renkli iplikle yaptığım sıradan sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra oldu. Ön
bölümü bakın bir sıradan sonra 9 sıra yaka bölümü yaptım. Burasıyla birlikte 10 sıra arkadaşlar. Ön bölümden bir sıra eksik yaptım. Bunu da 10. sıraya tamamlayacağız. O son sırayı yaparken ön bölüm ile birleştireceğiz. 2 zincir yapıyorum. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Ön ve arka bölümlerin bakın düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Örgünün ters tarafı burası, düz tarafı burası bakın. Düz taraftan birleştiriyoruz. Bakın 2 zincir yaptım. Tığ iplikten çıkardım. Şu ilmeğe tığ taktım. İplik aldım. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir yapıyorum. Buraya bakın arka bölüme devam ediyorum. 3 trabzan yapıyorum. Motifleri birleştirdiğimiz gibi bakın burayı birleştireceğiz. Bu ilmeğe bakın boşluğa tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Arka bölümde devam ediyorum bakın 3 trabzan yapmaya. Ön bölümü birleştirdik bakın ön ve arka bölümü burada birleştirdik. Görüntüsü bu şekilde oldu. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar arka bölümü tamamladım. Bakın ön bölümde 1, 2 boşlukları da sayıyorum, modelleri de sayıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arka bölümde de bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model yeri kaldı. Buraya kadar tamamladım. Şimdi bunu birleştireceğiz. Bakın bu ilmek ile burada bir trabzan yaptım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın arka bölümde devam ediyorum. Üç trabzan yaptım. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu son burada zincir yaptığım trabzan var. Buna bir trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu ilmek ile. Bakın buranın düzgün bir görüntü olmasını sağladım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar yaka bölümünün örgüsü bu şekilde oldu. Yaka çevresinden sık iğne yapıyorum. Şu ilmekten bakın bir ilmek yapıyorum. Beyaz renkli iplik ile yapıyorum sık iğneyi. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın trabzan sırasına bir sık iğne yapıyorum. Buraya 2 sık iğne yapıyorum.
Bu bölümde de sık iğneler yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, yaka çevresinde sık iğne yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi bu çevresinden de, yeleğin çevresinden de sık iğne yapacağız. Arka bölümden başlıyorum. Bakın bu arka bölümün buradan başlıyorum. İlmek yapıyorum. İlmek yapıyorum. Bakın köşeye burada 2 zincir yaptım. Bunun üzerine 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın buraya 3 sık iğne yaptım. Yuvarlak bir görüntü elde ettim. Sık iğne yaparak devam edelim. Bakın köşelere 3 sık iğne yapacağız. Diğer ilmeklere bir sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın bir sıra sık iğne yaptım. Köşelerde 3 sık iğne yaptım arkadaşlar. Her köşede 3 sık iğne yaptım. Şimdi yaka bölümünün burada minik pıtırcık modelleri yapıyorum. Sarı renkli iplik ile yapıyorum. Çevresinden fırfır bölümü yapacağız. İlk önce yaka bölümünü yapalım. Bakın yaka çevresinde bir sıra sık iğne yaptım. Bu ilmekten ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Aynı ilmek içine yapıyorum bakın. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, yaka çevresinde pıtırcık modeli yaptım. Çok güzel oldu. Şimdi bu yeleğin çevresinden bakın bu sık iğneler yaptım. Bunun üzerine fırfır bölümü yapacağız. Yine arka bölümden başlıyorum. Sarı renkli iplik ile fırfır yapıyorum. Siz tercihinize göre istediğiniz renk iplikleri kullanabilirsiniz. Bu ilmekten bakın ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Üçlü trabzanlar yapıyoruz. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Aynı ilmek içine 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 2 defa iplik doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum. 1 2 3. Aynı ilmek içine bakın 3 zincir ile birlikte 3 üçlü trabzan oldu. 2 defa iplik doluyorum. Bu ilmeğe bir üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilmeğe 3 üçlü trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içine 3 üçlü trabzan yapıyorum. Üç üçlü trabzan yaptım. Bir üçlü trabzan yapıyorum. 3 üçlü trabzan yapıyorum bu ilmek içine. Bir üçlü trabzan yapıyorum. 3
3 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde. Bir ilmeğe bir üçlü trabzan yapıyoruz. Bir ilmeğe 3 üçlü trabzan yapıyoruz. Bittiği zaman şu şekilde dalgalı bir görüntü olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bu şekilde oldu. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, çevresinden bir sıra fırfır bölümü yaptım. Bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Şimdi kol altından ip kordonlar yapacağız arkadaşlar. Kol bölümlerini işaretliyorum. Bakın bu omuzda birleştirme yaptığım yerden sayıyorum. Sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.'ye işaret yapıyorum arkadaşlar. Bakın 20 sırayı atladım. Bu 21. sıraya işaret yapıyorum. Şöyle bakalım. Bakın burası kol bölümü olacak. Burası boş kalacak. Arka bölümden de aynı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21.'ye işaret yapıyorum. Diğer taraftan da sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21. işaret yapıyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21. işaret yapıyorum. Şimdi bu işaret yaptığımız yerlere ip kordon yapacağız. Sarı renkli iplik ile yapıyorum. Siz tercihinize göre diğer renkli iplikler ile yapabilirsiniz. Bakın bu işaret yaptığım ilmeğin ters taraftan şu şekilde ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Zincirler yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde zincirler yapıyorum. 70 zincir yapalım. 70 zinciri yaptım. Bakın bu şekilde oldu. Bu 70 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 28 santimetre zincir uzunluğu var. 28 santimetre için ben 70 zincir yaptım. Sizin elinizin sıklığına göre daha fazla veya daha az zincir yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre de bu zincir sayısı değişir. Ben bugün 1 yaş çocuk için yapıyorum. Şimdi bu zincirler üzerine sık iğne yapıyorum. Bu ilk ilmeği atlıyorum. Şu şekilde tığı takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. En son zincir üzerine de sık iğne yaptım. Şu ilmek ile bakın ilmek kaydırma yapıyorum, birleştiriyorum. Birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bu şekilde oldu. İpliği kesiyorum. Bu iplik uçlarını bakın şu ilmek aralarından çekiyorum arkadaşlar, kaybediyorum. İp kordonu hazırladım. Bakın bu şekilde oldu. Diğer işaret yaptığım yerlere de aynı şekilde zincir yaptım. Üzerlerinden sık iğne yaptım. Bakın 4 yerde ip kordonları hazırladım.
Böylece yelek örgüsünü bitirdim arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Bu işaret yaptığım yerlerden yaptım. Bakın bütün kordonları. Arka görüntüsü de bu şekilde oldu. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Gövde genişliğini ölçüyorum. 27 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. 30 santimetre yükseklik var. 1 yaş bebek için yaptım arkadaşlar. 1 yaş çocuklarımız için yaptım. Bu büyüklükte oldu. İp kordonları çocuğa giydirdikten sonra bakın şu şekilde bağlayarak ayarlama yapıyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.